Herkese merhaba. Bugün şekliyle tadıyla çocukların ve evdeki herkesin favorisi olacak bir börekle karşınızdayım. Öncelikle malzemelerimiz 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta akı, 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı instant maya ve 2 tatlı kaşığı da şeker. Maya ve şekerin güzelce erimesi için karıştırıyoruz. İnstant mayanız yoksa arkadaşlar yarımdan biraz daha az normal yaş maya da kullanabilirsiniz. Evde ne varsa onu kullanıyoruz yani. Şeker ve mayayı güzelce karıştırdıktan sonra ununu eklemeye başlıyoruz. Burada şunu söyleyeceğim. Unu yavaş yavaş ilave edelim arkadaşlar. Markadan markaya un yapısı fark edeceği için daha az ya da daha fazlasını kullanabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Biz toplamda 7 su bardağı un kullandık. Biz ilk seferde 6 su bardağı un kullandık arkadaşlar. 7. su bardağını daha sonra ilave edeceğiz. Videoda göreceksiniz. Söylediğim gibi yavaş yavaş ilave edin ve güzelce yoğurun. Bütün aşama şu anda bundan ibaret. Hamurumuzu güzel açmak istiyorsak güzelce mayalanması gerekiyor ve güzelce yoğurmamız gerekiyor. Görüyorsunuz 7. su bardağını da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Kıvamı hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Annem yaklaşık 10 dakika boyunca hamuru güzelce yoğurdu. Kıvamını alana kadar yoğurmaya devam ediyor. Bakın elindeki hamurları da un yardımıyla sıyırarak hamurun içine kattı ve şimdi mayalanması için bir kenara alacağız. Üzerini istediğiniz şeyle örtebilirsiniz. Açtığımız hamura sürmek için yağ eritiyoruz. Bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağı erittik. Üzerine de bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz arkadaşlar. İsteyen tereyağını daha fazla da kullanabilir. Tadı çok güzel oluyor. Bu miktarda gayet yeterli bu arada. Yerken efsane bir tereyağı tadı geliyor. Bu arada hamuru yoğurmaya başlamadan önce unu koyduktan sonra üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ilave etmeyi unutmayın. Biz unutmuşuz arkadaşlar, size hatırlatayım. Gördüğünüz gibi böreğimizi patatesli yapacağız arkadaşlar. Öncelikle patateslerimizi güzelce haşladık. Bizim patateslerimiz küçüktü, o yüzden çok fazla haşladık. Siz büyük boy patateslerle daha az haşlayabilirsiniz. Yine 2 adet küçük boy soğan kullandık. Onları önce yağın içerisinde güzelce kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi karıştıra karıştıra kavurmaya başladık. Şimdi de patateslerimizi eziyoruz arkadaşlar. Eğer bir ezeceğiniz varsa daha rahatlıkla ezebilirsiniz. Bizim yoktu. Biz de böyle bir kaşık yardımıyla ezdik. Dileyen çatalla da ezebilir arkadaşlar. Tamamen size kalmış orası da. Soğanları kavurduktan sonra içerisine domates ve biber salçası ekliyoruz. Bu da tamamen istek üzerine, istediğinizi ekleyebilirsiniz. Onları da kavurmaya başlıyoruz. Salçaları da güzelce kavurduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyoruz. Baharatlar da tamamen yine sizin isteğinize göre. Biz tuz ve karabiber ekledik. İsteyen pul biber de ekleyebilir. Baharatları da güzelce karıştırdıktan sonra patateslerini ekleyeceğiz ve bir tur daha karıştırıp içimizi hazır hale getireceğiz. Çok lezzetli bir içimiz oldu arkadaşlar. Dediğim gibi karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra da bir kenara alacağız ve soğuması için bırakacağız. Şimdi de hamurumuzu açmaya başlayacağız. Yaklaşık 1 saatin sonunda hamurumuz güzelce mayalandı. Açacağımız yerde bol unla birlikte artık bezelere ayırmaya başlayacağız. Öncelikle hamuru dökeceğimiz yeri gördüğünüz gibi böyle bolca unluyoruz. Daha sonra hamuru döküyoruz. Altını ve üstünü güzelce ve bolca unluyoruz. Hamurumuz ele yapışan bir hamur olduğu için arkadaşlar bol unlamamız çok önemli. Hafifçe toparlama işlemini gerçekleştiriyoruz ve daha sonra şeklini verip uzatıyoruz hamuru. Bu şekli verdikten sonra da bezeleri ayırmaya başlıyoruz. Bezelerin büyüklüğünü görüyorsunuz. Portakaldan daha büyük olacak. Bu şekilde toplamda tam 8 beze elde ettik arkadaşlar. Güzelce annem yuvarlak şeklinde veriyor. Size de ayrıntılı şekilde gösteriyorum nasıl yapmanız gerektiğini. Bolca unladığımız için de elimize yapışmıyor arkadaşlar. Tek seferde 4 adet beze kullanacağımız için arkadaşlar 2 farklı şekilde de yapabilirsiniz böreklerinizi. Bir tanesini peynirli bizim gibi, bir tanesini de patatesli yapabilirsiniz. İç olarak ne kullanacağınız tamamen size kalmış yani. Gördüğünüz gibi bezelere şekillerini verdikten sonra üzerlerini yine güzelce unluyoruz ve bir kabın içerisine koyuyoruz. Birbirine yapışmaması için de unlamamız önemli. Hamurlarımızın kurumaması için de kabımızın ağzını istersek bir poşetle, istersek de bir bezle örtebiliriz arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Bir tane bezeyi aldık ve artık açmaya başlıyoruz.
Büyüklüğünü ve inceliğinin ne kadar olması gerektiğini size göstereceğim zaten ilerleyen kısımlarında. Zaten bezelerimiz büyüktü. Ne kadar genişletebilirsek o kadar geniş şekilde açıyoruz arkadaşlar. Bolca unladığımız için de gayet rahat açılıyor. Gördüğünüz gibi bakın ilk bezemiz hazır. Açtık, çok güzel bir yufka oldu. Şimdi ikinciye geldi sıra, onu da açıyoruz. Keşke açarken de bu kadar hızlandırılmış şekilde açabilsek arkadaşlar. Ama bu pek mümkün olmuyor tabi. Tarifin bütün ayrıntılarını paylaşıyorum sizinle. Şimdi ikinci hamurumuzu açıyoruz. Birinci hamuru açmıştık. Bakın birinci hamuru uygun bir yere serdik. Üzerine erittiğimiz tereyağı ve sıvı yağ karışımından biraz döküyoruz. İster elinizle isterseniz de bir fırça yardımıyla her yerine yağı sürüyoruz. Her yerine sürmemiz çok önemli çünkü lezzeti her yerine geçmeli böreğin. Bakın yağı sürdükten sonra açtığımız ikinci hamurumuzu da üzerine seriyoruz ve onu da yağlama işlemini yapıyoruz. Toplamda 4 kat yapacağız ve 4 katı da böyle yağlayacağız arkadaşlar. Böreğimiz kat kat olacağı için arkadaşlar yağladığımızda da çok çıtırtılı, güzel bir börek olacak. O yüzden yağlama işlemi çok önemli. Gördüğünüz gibi her yerine sürüyoruz ve işlemleri sırasıyla 4 kat olana kadar aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 4. kat hamurumuzu da açtık ve üzerine seriyoruz. Biraz daha esnetip hepsini aynı boyda yapmaya çalışıyoruz. Ve gördüğünüz gibi son katın üzerine de yağımızı sürdükten sonra artık içimizi koymaya başlıyoruz. Patatesi haşlamıştık zaten, videonun ortasında da size göstermiştim. Şimdi üzerine koymaya başlıyoruz. İster patates, ister peynir, isterseniz ıspanak, ne dilerseniz onu koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi malzemelerimizi koyuyoruz güzelce. Bütün her yerine patatesleri koyduktan sonra gördüğünüz gibi önce kenarlarından hafifçe bir katlıyoruz. Hem sağ hem sol kenarından. Daha sonra da rulo haline getirmeye başlayacağız. Kenarlarını katladık. Şimdi artık böreğimizi rulo haline getiriyoruz. Gördüğünüz gibi sarıyoruz. Sonuna kadar bu işlemi yapacağız. Arkadaşlar bol tereyağlı, bol patatesli bir böreğe kim hayır diyebilir? Bence çok güzel. Mutlaka ama mutlaka denemelisiniz. Hamur açmasını bilenler için de bence gayet güzel bir börek. Gördüğünüz gibi rulo haline getirdik ve ortadan ikiye bölüyoruz. Bir tepsinin içerisine koyduktan sonra arkadaşlar isterseniz buzluk kısmında, isterseniz de buzdolabının alt kısmında 15 dakika kadar bekletiyoruz. Güzelce şekil verebilmemiz için bekletmemiz önemli. Rulomuzu 15 dakika kadar beklettik ve artık şekil vermeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir kesecekle üçgen biçiminde kesiyoruz. O kadar güzel oluyor ki şekli çok tatlı görünüyor. Görüntüsüyle hem çocuklarınızın çok hoşuna gidecek hem de sunum sofralarına çok yakışacak eminim. Bu şekilde üçgen halinde kesiyoruz. İsterseniz bıçakla da kesebilirsiniz ya da evinizde farklı şekil verecek malzemeleriniz varsa onunla da kesim yapabilirsiniz. Hem şekli hem tadı gerçekten çok güzel. Deneyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Bir şans verin, mutlaka deneyin. Böreklerimizi tepsiye koyduktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Bütün börekleri yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine çörek otu ve susam döküyorum. Bütün bu işlemlerin ardından önceden ısıttığım 185 derece fırına veriyorum böreklerimi. Böyle nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Bakar mısınız ne kadar güzel oldular. Kat kat oldular. Gerçekten çok güzel piştiler. Çok da lezzetli oldular. İçinde tereyağından gelen bir lezzet, patatesten gelen bir lezzet. Gerçekten çok güzel oldu. Farklı bir tarif arayanlar bence mutlaka denemeliler. Fazla fazla yapıp buzluğa atabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmelerini koyabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip yorum yapmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler.